Turkish Voice of Canada, Medik ile TVC Sağlık Kuşağı'nda yeniden birlikteyiz. Dünyanın çivisi çıktı adeta. Sorunlar, hani her zaman zaten alışkın olduğumuzu sandığımız ama üstüne gelen yeni sorunlar, pandemisi, ekonomisi, her şeyiyle dünyanın hani çivisi çıkmış bir dünyanın içinde sorunlarla boğuşuyoruz. Ve bunlar günlük konuşmalar her bir tarafta var ama öyle bir konu var ki hani bu konular canımızı bu kadar sıkan, bizi bambaşka bir belki geleceğe hazırlarken, ne olduğunu bilmediğimiz bir yere giderken bir konu var ki tam da başlıkta dediğimiz gibi çıplak kalmaya mecbur muyuz diye sorduğum bir konu bu. Erkeklerin hani öylesine en büyük dert ettiği ya da dert etmezmiş gibi gözüktüğü ama bir şekilde tedavisini aradığı, kadınlar için karşılaştıklarında bir dakika nasıl dedikleri bambaşka bir konu. Her şey bir yana, kellik bir yana bu konu. İşte tam da bu sebepten dünyanın çivisi de çıksa, her şey alt üst olsa, yansa da eskimeyecek, orada duracak, çözümü hep aranacak konulardan biri kellik. Her şey bir yana, kellik bir yana diyorum ve bu yüzden de karşımda İstanbul'dan Aesthetic Center'dan Oya Şişman var. Onunla nedir, hangimiz keliz, hangimiz çıplak kalmaya mecburuz ki? Değil mi? Çıplaklık, kafanın şişmanlığı, belki de ruhun şişmanlığı yansıyor orada. Hiç bilmiyorum işte. Bütün bunları konuşmak için de zaten Oya Şişman'ı aldım yanıma. Haydi Medik ile TVC Sağlık Kuşağı başlıyor. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Oya Şişman. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Girişim sizi irkiltti mi? Ya biz burada hani bambaşka bir iş yapıyoruz. Böyle bu iş işte tıpız. Hem sanatı var işin içinde hem bilimi var. Siz kalktınız çıplak kalmaya mecbur muyuz diyorsunuz diye rahatsız etti mi? Yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Çıplaklık. Yani söylediğiniz çok doğru aslında. Hani durum ne olursa olsun, gerek dünyanın gerek kişinin kendi özel hayatını kastediyorum. Muhakkak bu konuda bir çare arar durumda. Kimse bundan memnun değil. Yaygınlaşması da tabii, yani eskisine nazaran daha fazlasıyla saç ekiyor olmamızın da herkesin aklına bu çözümü daha kolaylıkla gelmesine sebep oldu diyebilirim. Doğru, herkes bunun çaresini arıyor, yani doğru bir başlık oldu. Sevindim. Peki oradan asıl şunu, yani tanıma gelmek istiyorum. Kellik ne? Neden kellik? Hani bir çeşit çıplaklık mı ki bunu örtmeye çalışıyoruz? Şöyle söyleyeyim, hani bize başvuran hastalarımızın aşağı yukarı %98'i genetik tipi saç dökülmesiyle başvuruyor. E, Anne veya baba tarafından birkaç kuşak ötesine kadar dayanan eğer bir saç dökülme problemi varsa maalesef bu kişiye kadar sirayet ediyor ve genellikle erken yaşlarda, 18'li yaşlarda veya 30'undan sonra başlamak üzere yavaş yavaş veya hızlı seyreden bir saç dökülme periyoduna giriyor hastalarımız. Daha sonrasında küçük bir yüzde var dedim, %2'lik gibi. Oraya da nedir? Mesela bir yanık durumu veya bir kaza sonucu e, veya benzeri bir sebepten, yanlış bir ürün kullanımı gibi sebeplerden eğer bir saç kaybı olursa gene bize başvuruyorlar. Genel olarak ama dediğim gibi %98 genetik tipi kellik teşhisiyle geliyor hastalarımız. Bir şey ilgimi çekti. Yani gittikçe arttı dediniz bu. Bunun artmasının sebebi bu konuyla ilgili tedavilerin, prosedürlerin yaygınlaşması, daha ulaşılabilir olması mı, yoksa kellik anlamında ya da saç dökülmesi anlamında, özellikle aşırı saç dökülmesinde günün koşullarının getirdiği beslenme, hava şartları, doğa şartları bir artış da var mı? Onunla alakalı şöyle bir tespitim var. Şunu söyleyebilirim öncelikli olarak. Mesela hasta geldiği zaman anamnezini alırken kime benziyor sizin saçlarınız dediğim zaman işte dayımın, ama dayımın 40'ından sonra dökülmüş. Babamın ama bu yaşlarda saçı varmış gibi cümleler çok duyuyorum. Bu da benim aklıma her zaman şunu getiriyor. Dediğiniz gibi maruz kaldığımız belki cep telefonu, belki stres, belki radyasyon, hava kirliliği, beslenme, saç dökülme seyrini biraz daha erken yaşlara alıyor. Bu benim kendi
naçizane tespitim. Bununla beraber bunun çaresini arama konusunda tam da dediğiniz gibi saç ekimi ilerledikçe, gayet düzgün sonuçlar aldıkça ve doğal saç ekimlerine doğru gittikçe artık herkes rahatlıkla saç ektirmeye başladı. İlk yapıldığı zamanlardaki gibi bir teknoloji de yok artık. Teknoloji ilerledi. Çok daha hızlı, çok daha efektif ve daha estetik saç ekimleri yapıldığı için ben bunu şeye de benzetiyorum. Yani nasıl ki bir dişiniz kırılır, eksik olur ve onun yerine bir çözüm arar ve onu kapatırsınız. Saç da artık o noktaya geldi. Günümüzle beraber hem teknolojinin artması, alınan sonuçların güzelliği saç ekimini daha popüler ve tercih edilir bir noktaya taşıdı. Burada şimdi estetik dediğiniz için bir konuya hızla girerken görselleri de izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Yani mesela öncesi sonrası fotoğrafları paylaşacağız şimdi. Sizin prosedürlerinizin sonucunda ortaya çıkan. Orada şunu görüyorum, yani hatta hemen ben konuşurken de koyayım. Karşımızda hani bu örnekler adeta bir böyle hani nasıl diyeyim, bir Hollywood yıldızına benzeme ya da daha farklı, hani olduğundan çok daha farklı görünme üzerine gelmiş durumda. Dolayısıyla bu iş hani bir hastalık gibi sizin yaklaştığınız bir şey değil de daha estetik temelli olarak yaklaştığınız bir şey mi? Bu sorunun cevabını verirken aynı zamanda şeye de giriş yaparsanız, hangi tedavi tarzlarını kullanıyorsunuz diye, ben siz konuşurken bütün bu görselleri de izleyicilerimle paylaşacağım. Saç ekiminde çok uzun yıllardan beri eski kullanılan bir yöntem vardı. FUT adını verdiğimiz bir teknik. Bu ense bölgesinden çok eskiden bir deri parçasını alıp onu ayırdıktan sonra nakil ediyorduk. Zaman içerisinde bu FUE adını verdiğimiz Follicle Unit Extraction'a yerini bıraktı. Ense bölgesinde hiçbir zaman dökülmeyen, dökülmemeye kodlanmış sağlıklı ve güçlü saç kökleri, saç dökülen hastalarımızın her daim vardır. Bizim ense bölgesinden bu aldığımız saç köklerinin tek tek alma işlemine FUE adını veriyoruz. Yani tek tek her bir saç folikülünü bir özel cihaz yardımıyla dışarı alıyoruz. Bu FUE adını verdiğimiz Follicle Unit Extraction. Bu aslında bir çeşit organ nakli gibi de gerçekleşiyor. Çünkü her bir aldığımız saç folikülü aslında organ olarak adlandırılıyor. Bu köklerimizi sağlıklı ve dökülmeme özelliği olan saç köklerini tek tek dışarı aldıktan sonra onları bir süre biz özel bir ısı ve sıvının içerisinde bekletiyoruz. Özel ısıdaki sıvının içerisinde. Onlar orada beklerlerken, bu arada tamamen lokal anestezi altında yapıyoruz zaten biz bu işlemimizi. Hiçbir şekilde ağrı, acı ne operasyon sırası ne sonrasında kesinlikle görülmez. Hastamız lokal anestezi altında öncelikle köklerini aldıktan sonra tabii ki molasını veriyor, öğle yemeğini yiyor. İhtiyacı olursa biraz belki bir yürüyüşünü yaptıktan sonra biz bunları nakletmeye başlıyoruz. Nakil de gene kesinlikle lokal anestezi altında gerçekleşiyor ve özellikle son zamanlarda popüler hale geldi. Yaklaşık bir 3-4 yıldan beri sıklıkla kullandığımız, sonuçları ziyadesiyle görüp son derece memnun kaldığımız direct hair implant yöntemiyle geri yerleştiriyoruz aldığımız saç foliküllerini. Bu işlem sırasında özel bir cihaz kullanıyoruz ve saç köklerini bu cihazın yardımıyla direkt derinin altına tekrar naklediyoruz. Operasyon öncesinde az önce söylediğiniz hani o estetik kısmına tekrar ben küçücük bir geri dönüş yapayım. Hastanın yaşına, yüzünün yapısına, hastanın saç kaybına bağlı olarak öncelikli olarak bir planlama da yapmak gerekiyor tabii öncesinde. Bu planlamada dediğim gibi hastanın yaşı çok önemli. Hani 16-17 yaşa döndüremezsiniz bir 60 yaşındaki hastayı elbette. O yüzden yüzünün oranına, yaşına dikkat ederek estetik ve hiç kimsenin fark edemeyeceği doğallıkta bir saç çizgisi planlanıyor aslında ilk başta. Daha sonra alınacak olası greft sayısını hesap ederek bir planlama yapıyoruz.
nereye ne kadar saç kökü koymamız gerekiyor. Daha sonra bütün kökler dışarı alınıp bu planlama doğrultusunda DHI dediğimiz, DHI dediğimiz Direct Hair Implant yöntemiyle de saç kökleri tekrar yerine yerleştiriliyor. Lokal anestezi altında dediğim gibi gerçekleştirilen bir işlem. Hiçbir şekilde ağrı hissetmeden hastamız operasyonu rahatlıkla geçiriyor. Ekilecek greft sayısına, yani saç folikülü sayısına bağlı olarak süresi değişir. Ama ortalama olarak 6-7 saat, bazen 8 saate kadar uzayabilen bir operasyondur. Operasyon bittikten sonra hastamızı biz taburcu ederiz. Genellikle yurt dışından gelen hastalarımız olduğu için o gece ve büyük ihtimal ertesi gece otellerinde kalıyorlar. Bir sonraki günde ilk saç yıkama ve pansumanını öğretebilmek için, pansumanı yapabilmek için tekrar hastaneye geldikten sonra hastalarımızın bizimle o birebir bağlantısı tamamen kopuyor. Ve normal gündelik yaşantılarına rahatlıkla geri dönebiliyorlar. Bu gündelik yaşantı derken son bir oldukça ilgimi çeken bir öncesi sonrası fotoğrafı vardı. Onu da bir saniye ayrıca paylaşmak istiyorum. Çünkü 2 ayrı ekrana koydum. Şimdi şöyle biri var. Hani dedim ya, Hollywood artisti gibi. Zaten sanırım size de o tür fotoğraflarını gönderiyorlar daha çok. Böyle gayet şeyle, hani artist gibi duran bir şey. Bunun arkasında nasıl bir öncesi vardı diye baktığımda hemen onu da paylaşıyorum. Evet. Böyle bir noktadan öyle bir noktaya gelinmiş. Gerçekten hani çok büyük bir değişiklik Oya Hanım. Tabii ki bunu çevremizde zaten bu işlemi yaptıran insanlardan ya da hayallerinden hani görebiliyoruz ama bambaşka bir hayal satıyorsunuz aslında onlara, ama işin garibi de gerçekleşecek olan hayal. Yani çok dokunulabilir, çok orada, çok net. Yani evet, karar verdikten sonra, karar verme aşaması biraz zor oluyor tabii. Ama karar verdikten sonra o bahsettiğiniz görüntülere artık kavuşmak en fazla 4-5 ay. En fazla. Hani gelip yaptırdıktan sonra bir 4-5 ay içerisinde o gördüğünüz fotoğraflardaki sonuçlara rahatlıkla ulaşılabiliyor. Enteresan. Şimdi ben şuna gelmek istiyorum. Burada Kanada'da yani çok ilginç insanlarla konuşsanız, burada bakkalınız, çakkalınız, çevrede tanıştığınız, özellikle de biraz daha doğu coğrafyalardan birçok kişi saç sorunuyla, kellik sorunuyla ilgili koştura koştura Türkiye'ye gidiyor. Bu çok uzun zamandır olan bir şey zaten. Bunun arkasında hani sadece sağlık turizmi açısından baktığımızda hani Türkiye'nin çok çekici, cazip olması mı var? Özellikle mesela Mısırlılar, yani bildiklerimden söylüyorum. Zaten Türkiye'yi coğrafya olarak çok beğenip çok şey duydukları için, oradaki alışverişini, gezmesini falan çok tercih ettikleri için Doğu Avrupalılar keza geliyorlar. Bunun arkasındaki sadece dediğim gibi o sağlık turizmi ve maliyetle ilgili şeyler mi yatıyor, yoksa başka bir sırrı var mı asıl Türkiye'de, İstanbul merkezli özellikle bu işlemlerin yapılmasının? Yine bu konuyla alakalı ben kendi tespitimden bahsetmek isterim. İlk başlarda dediğiniz gibi oldu aslında. Maliyetin düşüklüğü oldu. Ama bu zaman içerisinde Türkiye'de saç ekimi konusunda edinilen tecrübenin artmasıyla beraber bana sorarsanız artık fiyattan daha ziyade tecrübeye geliniyor. Evet, ben öyle düşünüyorum artık. Yani Türkiye bu işte tecrübeli, en tecrübeli yer haline geldi. O yüzden hani Kuzey Amerika coğrafyasından da zaten Avrupa'yı alıyordu. Zaten bildiğim kadarıyla hani Orta Doğu'yu, işte Kuzey Afrika'yı falan kendine bayağı çekiyordu. Ondan sonra evet, Türkiye Cumhuriyetleri vesaire. Ama şimdi Kuzey Amerika'dan da bayağı ciddi bir hasta profiliyle karşılaşmayı bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Burada tecrübe dendiğinde evet neye bakılıyor? Lafınıza devam edin lütfen, sözünüze. Tecrübe dendiğinde saç ekimi aslında hani baktığınızda küçük bir operasyon gibi görünür. Ama aslında oldukça büyük bir operasyondur. En azından bizim için. O az önce anlatmaya çalıştığım saç foliküllerinin dışarı sağlıklı olarak alınması, onların sağlıklı olarak tekrar naklediliyor olması operasyonun başarılarından bir tanesidir. Yapan ekibin ehil olması gerekmekte bunun için. Beraberinde az önce anlattığım o saç çizgisinin planlanması, greftin kalitesine bağlı olarak neyi nereye koyacağınızın planlanması, hastanın yaşı, gelecekteki hali ve benzeri bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman İşte tecrübe aslında burada devreye giriyor. Çünkü doğallık mesela saç ekiminin çizgiden geçer. Hani o çizgiyi öyle güzel çizmelisiniz ki
kişinin yüzüne biri baktığı zaman "Aa, sen saç mı ektirdin?" dememeli. O oran, kişinin yapısı, yüzünün yapısı, yaşı ve benzeri hepsini beraber hesaplayarak yaparsınız bunu mesela. Şimdi orada bir şey merak ediyorum. Tamam, yani saçma ektirdin dememeli ama eğer hani tamamen tamamen çıplak bir kafa varsa aslında öncesinde kafamıza karşımızda tamamen çıplak bir kafa. Biz biliyoruz, kendisi de biliyor ama o çıplaklığın tamamen değişmesi durumu başka bir şey. Onu nasıl vücut kabul ediyor? Beden, kafa nasıl kabul ediyor? Şöyle o ense bölgesindeki aldığımız sağlıklı ve saç dökülmeme özelliği olan saç foliküllerini naklettiğiniz yerde de gene aynı koduyla devam etmesi hayata aslında. Enteresan olan bu. Yani onlar burada da aynı kodu taşırlarken siz onu alıyorsunuz, ön tarafa koyuyorsunuz ve hala onlar aynı şekilde dökülmeme özelliğine, o koduna devam ediyor. Enteresan tabii. Mucize gibi bir şey aslında bu. Tamamen kel olan bir kişinin de saç ekiminin gene başarılarından biri enseden alabileceğimiz saç folikülü sayısına bağlı olarak değişiyor. Hani bütün bir kafayı elimizden geldiğince, tabii ki bir de yurt dışından geldiği için hastalarımız, hani tek seferde onları elimizden geldiğince mutlu edip göndermek tabii ki bizim öncelikli hedefimiz. Elimizden geldiğince ense bölgesine de herhangi bir zarar vermeden, tabii hani bir tarafı düzeltirken bir tarafı bozmadan, elimizden geldiğince alabileceğimiz en fazla kök sayısını alıp o bahsettiğiniz komple kel alanı saçlandırarak göndermeye çalışıyoruz naçizane elimizden geldiğince. Dediğim gibi hani saç çizgisinin planlanması yanlış bir hamle, hastanın her aynaya baktığında kendi kötü hissetmesine de sebep olur. Hani çok, dediğim gibi, küçük ama aslında büyük bir operasyon. Öyle çok da yaygınlaştığı için basit gibi geliyor. Hani İstanbul'da biliyorsunuz herkes kafasında siyah bant ve hani ben bugün dışarıdaydım, en az 10 kişi gördüm. Hani siyah bant ve saç ektirdikten sonra dolaşan bir sürü turistle dolu burası. Sıklıkla yapıldığı için de hani basit bir şeymiş gibi görünüyor daha da böyle çoğaldıkça. Ama hem dediğim gibi küçük ama bir yandan da en azından bizim adımıza dikkat etmemiz gereken çok fazla, çok önemli noktaları olan ciddi bir iştir aslında. Bunun psikolojik yansımasını da merak ediyorum. Hani o tamamen çıplaklıktan özellikle bir anda hani Yani, kat kat giyinmiş gibi başka bir haleti ruhiye, hem fiziksel görünüm hem de haleti ruhiye değişiyor. Onu nasıl kaldırıyor kafa? Siz ne görüyorsunuz hastalarınızda? şöyle, Nasıl bir değişim? öyle hani hastalarımız oldu ki mesela yıllarca beraber yaşadığı annesinin hiçbir zaman kel olduğunu görmeyen bir delikanlıya saç ektik mesela. Hep şapkayla dolaşmış çocuk. Anne odasına girmeden şapkasını takıyor. Hani böyle ciddi sıkıntılar yaşayan insanlar var. Ya da o saç dökülmesini kompanse etmek adına hani peruk kullanmış yıllarca. O da zor bir süreçtir mesela peruk. Hani onların sürekli bakımı vardır, rahat edemez hasta. Hani bütün bunların böyle bayağı sıkıştırdığı, köşeye sıkıştırdığı çok fazla hastamız oldu. Sonrasında ama saç ekiminden sonraki 1-2 hafta içerisindeki o rahatlama yani çok inanılmaz derecede gözde. Eyvah, Bir önceki bir fotoğrafı ara alırız bize geldiği internetiniz bir zaman. yavaşladı. Pardon, beni duyuyorsunuz. Gözle görülür bir dediniz. Oradan itibaren yeniden söylemenizi isteyeceğim. Lütfen buyurun. Gözleri hani duygusal anlamda da biz çok net görüyoruz. Şuradan mesela bir örnek vereyim. Hasta bize ilk geldiği zaman o planlama öncesinde ve planlama sonrasında çok fotoğraf alırız ve genelde insanlar böyledir. Hani suratlar böyle düşüktür. Mesela bir yıl sonra bize fotoğrafı gönderdiği zaman genelde o yüzde kocaman bir gülümsemeyle gelir o fotoğraflar. Hani o rahatlamayı inanılmaz derecede hissediyoruz yani hastalarda. Evet. Duygusal Evet. yansıması önemli bu işin. Ben buradan bir de farklı kadınlardaki kelliğe gelmek istiyorum. Aslında tam hani kadında kellik mi diyeceğim yoksa yani hızlı dökülme mi ya da bunların tam terimini bilmiyorum ama mesela benim de başıma geldi, bilmiyorum.
bunları izleyiciler görmüyorlardı ama aslında tam da sizin belki de arkalarını anlatacağınız şeylerden sonra oldu. Eşimin kaybından sonra bir anda avuç avuç dökülmeye başladı ve burada gül derdik diye hatırlıyorum ben. Hani böyle değil mi, Türkçe'de gülü var denir şöyle açıldığı zaman. Benim burada böyle bir gül ama gittikçe büyüyen bir gül bahçesine dönüşmeye başladı ve avuç avuç dökülmeye başladı. Sonra kendiliğinden işte farklı bir iki şampuan vesaire kullanmaya çalıştım. Birazcık toparladı, kuvvetlendiler gibi. Ama mesela bunun tanımı ne? Aslında bu daha da kişi için daha rahatsız edici verici hale geldiğinde ya da kafayı takıyorsa aslında müdahale edilmesi gereken bir şey mi? Şöyle söyleyeyim, hani mesela sizin yaşadığınızda stres kaynaklı çok hani açık. Genellikle sizin gibi stres sebepli bir sorun yaşandığı zaman o stresin biraz ortadan kalkmasıyla beraber dediğiniz gibi küçük bir takım takviyelerle saçı toparlarsınız. Ama bazen maalesef o toparlanma noktasına gelemeyen kişiler de oluyor. Özellikle kadınlarda şunu söyleyebilirim. Yaklaşık %60, %70'i kadınlarda eğer bir saç dökülme sorunu varsa bunların %60-70 gibi bir oran verebilirim. Neredeyse tamamı hormonal sebeplerden ötürü oluyor. Bir takım sağlık problemleri sebeple saç kaybı yaşayan kişiler oluyor ki maalesef onlara saç ekimiyle biz yardımcı olamıyoruz. O hormonal sebeplerle saçları döküldüğü için ekilen saçların da tekrar dökülme olasılığı çok yüksek. Bunun herhangi bir şekilde sözünü veremediğimiz için biz muhakkak bize gelmeden önce kadın hastalarımızdan gerekli olan tahlilleri istiyoruz. Ve o tahlilleri değerlendirdikten sonra eğer hormonal bir sebeple değilse o zaman gene aynı şekilde, yani erkek tipi kellik teşhisi konulduysa aynı şekilde ense bölgesinden gene sağlıklı ve dökülmeme özelliği olan saç köklerini alıp gene saçsız alana naklediyoruz. İşte tam bu söylediğiniz şey beni şu soruya getirdi. Benim bu saçım avuç avuç dökülmeye başladığında bu ortada. Burada bir arkadaşım böyle bakıp bu erkek tipi kellik demişti. Ben hani konudan çok uzaktım, terminolojiden çok uzaktım ve anlamamıştım. Şimdi söylediğiniz biraz daha bir şey ifade etti bana. Bunu bir yeniden anlatabilir misiniz? Nedir erkek tipi kellik kadın için? Erkek tipi kellik, bu da gene benimki öyle miydi yani bilmiyorum ama nedir, bir anlatalım bakalım. Kaynaklıydı. Aksi halde zaten düzeltemezsiniz. Yani tek bir şampuanla zaten fayda görmezdiniz. Hani bu ciddi bir kolaylık sağlamış size. Sizin stres kaynaklı dökülmüş. Erkek tipi kellikte gene aileden geçen, büyük annelerden, hala veya anneden geçen alanı birbirinden farklılık gösteren ama gene aynı şekilde erkeklerle aynı bölgedeki bir saç kaybından bahsediyoruz. Saçlar öncelikle yavaş yavaş incelip dökülme periyoduna girer ve kişi istediği kadar serum kullansın, istediği kadar şampuan, istediği kadar vitamin veya ilaç kullansın, tekrar bir saç eksikliğini eski saçına kavuşturamaz kendine. Bu erkek tipi kelliktir. İşte burada zaten en güzeli bir mesajı da vermiş oluyoruz izleyicilerimize bence. Kalkıp da arkadaşınızın ya da hani konuya hakim olmayan birinin söylediği bir şeyle ay eyvah deyip panik olmayın. İşin uzmanına gidin, sorun yani. Ben de erkek tipi kellik var diye karalar bağlasaydım. Aynen, daha da kötüye giderdi. Bunu da denemişliğim var. Evet. Hani çok fazlasıyla üzüntü duyup hani saç kaybından çok kendini kötü hissedip daha fazla saç kaybeden hastalar da gördüm. Hani bunu stres noktasına taşımamakta fayda var. Elbette hani stresin hepimizde yarattığı hasarın derecesi tabii ki tartışılmaz ama hepimizin bir miktar saçı dökülür. Günlük biliyorsunuz yaklaşık 80-100'e kadar. Çünkü her bir saç telinin kendine ait bir ömrü vardır. Ortalama olarak bir saç teli 6 yılda bir dökülmeye odaklıdır zaten. 6 yılda bir saç teli düşer.
bir süre deri altında uyuduktan sonra tekrar uzamaya başlar. Bu işte bizim her gün gördüğümüz yaklaşık 80-100 tane dediğimiz saç telleri aslında 6. yılını doldurmuş, artık bizden gitmek üzere olan saç telleridir. Bu zaten hepimizin başına gelir. Ama bunun dışında dönemsel olarak mesela özellikle mevsim geçişlerinde biraz daha fazla saçımız dökülebilir. Eğer ki kişi bunun normal dışı olduğunu, yani fazla ya doğru gittiğini fark ederse, öncelikli olarak bilirsiniz zaten bir sürü hani artık vitamin markası var. Mesela saç güçlendirici bir vitamin veya birazcık daha özel bir şampuan. Mesela pH'i 5,5, işte içerisinde daha az paraben barındıran, e, deterjan oranı az gibi hani özel bir şampuanla mesela destekleyebilir. Bunlar bile normal seyrine, yani sağlıklı bir saçın tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacaktır. Ama eğer bu gittikçe ilerliyorsa iki sebep arayacağız. Bir, önemli olan muhakkak bir tahlil yaptırıp bütün bunların hormonal sebepli olup olmadığını anlamak durumundayız. İki, eğer hormonal değilse ona erkek tipikellik deriz ve o noktada biz saç ekimiyle yardımcı olabiliyoruz hastalarımıza. Peki, şimdi bunun maliyet tarafına da gelmek istiyorum. Bilmediğim detaylarını izleyicilerimizin de merak edeceğini düşünüyorum. Yani böyle saç başına, tel başına mı ya da santimetre, milimetre, kare başına mı ücretlendiriliyor? Nasıl bir sistemi var? Bizim en azından kendi adımıza şunu söyleyeyim. Bizim öyle hani grev sayısına göre planlama yapılmıyor. Fiyat konusunda hani bir ortalama vardır. Onun üzerinden bir satış yapılıyor ve verilen rakamın içerisinde zaten biliyorsunuz hani sağlık turizmi kapsamında kişi sadece kendi biletini alıyor, o kadar, hani gelmek istediği zaman bize tarihlerini verdikten sonra şu tarihte ben İstanbul'a geleceğim dedikten sonra iki havalimanı var, ikisinden birini tercih ediyor ve bizim aracımız orada hastamızı bekliyor. Hastamız hastanemize çok yakın otellerden birine yerleştiriyor ki yürüme mesafesidir hani hastane ve otel arası. Oteline yerleştirdikten sonra ertesi gün rehberimiz, hangi dilde konuşuyorsa hastamız, rehberimiz kendisini otelinden gene transfer aracıyla alıp hastaneye getiriyor hastamızı. Otel, transfer, operasyon sırasında veya sonrasında kullanılan bütün ilaçlar, her şey dahil olmak üzere veriliyor zaten rakamlar. Böyle. Bunu hani tamamen böyle kişiye göre mi ayarlıyorsunuz yoksa hani yaklaşık ortalama bir rakam varsa paylaşmak isterim. Tabii ki farklı kuruluşlar var. Yani bizim için de mesela Medik'te bütün işte uluslararası tecrübesiyle ve organizasyonlarıyla sağlık alanında, sağlık turizmi alanında çalışan bir firma olarak hani ana hedefi de Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan hastaları sizlere ulaştırabilmek. Bu çok net olmayacağından eminim ama nasıl rakamlardan bahsediyoruz? Yani öyle ve illaki bir böyle hani paketle mi geliyor? Yani bir paket ve bu paketin aslında asıl şeyi saç ekim operasyonu değil de işin birazcık daha turistik tarafı mı paketin içindeki bölüm? Yok, aslında değil. Hayatı kolaylaştıran bir noktadır aslında o. Yani kişi kendini çok daha iyi hissediyor. Hani neyle karşılaşacağını bilmediği, belki de hayatında ilk defa gittiği bir yer İstanbul. Eğer daha turist olarak gitmediyse belki de ilk kez geleceği için hastanenin bir insanın tarafından orada alınıp hastaneye yakın bir yerleşiyor olması hastayı bir kere inanılmaz derecede rahatlatıyor. Şöyle şeyler oluyor. Gene hastanenin güvencesiyle hani firmanın güvencesiyle İstanbul'a geldikten sonra mesela ben 4. ya da 5. gün saçımı ektireceğim diyen hastalarımız da var. Mesela o süre içerisinde İstanbul'u geziyor, Boğaz turu yapıyor, işte Galata Kulesi'ne gidiyor, Haliç'i geziyor. Böyle tercihleri olan hastalarımız da var tabii. Kişiye özel planlama yapıldığı için ortalamalarını ben şu an çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama kişiye özel böyle güzel paketlerle sağlık turizmi gün be gün Minimumu ne? Minimumu ne? Çünkü şöyle bir şeyden bahsettiniz. Aslında 2-3 günde hani işin sağlık tarafı bitiyor dediniz. Yani gelmesi, ondan sonra ekimin önce işte ne alımın arkasından ekimin dikiminin yapılması, son kontrollerin yapılmasıyla hastanın hani sokağa çıkmaya hazır olması 2-3 günlük zaten bir şey dediniz. O süreç ne kadarlık bir şey? Ortalama zannediyorum, inanın çok net değilim ama herhalde bir minimum 1800-2000
eurolardan, dolarlardan başlayan rakamlardır. E, Hani çok değişken rakamlar da buluyor herkes, tabii ki İstanbul'da çok yaygın olduğu için. Ama Bu hani işin de suistimali var değil mi? Birçok başka evet, alanda da olduğu gibi. yani için hani benim mesela kendi adıma dikkat edilmesi gereken birkaç noktadan Lütfen. bahsedecek olursam, öncelikli olarak muhakkak bir hastanede yapılmasını tavsiye ederim böyle bir işlemin. Çünkü bütün kontrollerinin yapılması gereken bir saç ekimi işlemi. Dediğim gibi küçük gibi görünüyor ama aslında olmayan. Tabii. Çünkü o lokal anestezi sırasında kullanılan da ilaçlar var. Hani tamam, e, çok büyük olmasa bile muhakkak bir kesinlikle ve kesinlikle ciddi bir sağlık kuruluşunda ve dediğim gibi ehil insanlar tarafından yapıldığından çok emin olunması gereken bir işlemdir bu. E, Geri dönüşü yok. Bir de hani öyle de bir durum var. Yani yapıldıktan sonra tekrar düzeltemiyorsunuz bunu. İlk başta güzel ve tertemiz, pırıl pırıl yapılsın ki daha sonrasında kimse tekrar ya ben burasını beğenmedim, burası böyle oldu telaşına düşmesin, tavsiyemdir. Ee, Özellikle hani tabii ki uzaktan araştırıldığı için az önce söylediğiniz gibi firmalar üzerinden gelinirse eğer, zaten bu firmalar bizi biliyorlar, bizi tanıyorlar, sonuçlarını görmüşler, bizim hastayla olan ilişkimizi biliyorlar. O yüzden bu tür aracı firmalarla gelmeleri daha hayatı Evet. kolaylaştıran, her şeyin organize edildiğinden emin olacakları kolaylıklar sağlayacaktır. Hani ben de mesela bir gün hani desem ki yurt dışına gideceğim, kesinlikle bu şekilde bir firmayla gitmeyi tercih Ve ederim. Türkiye'ye giderim diyorsunuz. Nerede yaşarsam yaşayayım. Evet, bana gelir. Bunun için. Aslında o zaman sohbetimizi sona erdirirken şu analojiyle bir anda kapatmak istedim söylediklerinizden sonra. Hani çıplaklık, tam bir çıplaklık diye girmiştik. Sizin yaptığınız işte tam bir haute couture, yani hani gerçekten kişiye özel, inanılmaz yüksek kalitede bir elbisenin, bir giyimin hazırlanması, ona uygun Evet. bir şekilde böyle üstüne koyulması ve bambaşka hem fiziksel görünüş olarak hem de evet ruhsal yansımalarının da ben çok farklı olduğunu düşünüyorum. Siz de tabii ki açıkladınız bunu. O şekilde bir haute couture şekliyle karşınıza çıkartıyorsunuz değil mi? Aynen. Çıplaklıkta. Yani iki uç aslında. Bu da çok ilginç tabii. Bir tarafta çıplaklıktan, bir tarafta en böyle daha maliyetli ama şık ve sadece size özel, belki de kimsenin başka kimsede olmayacak olan özel bir şeye kavuşmak. Evet, çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Özel Ben mesajları da aldık bu konuyla ilgili. Evet, dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili. elimden geldiğince. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, hop. Mediktile TVC Sağlık Kuşağı'nda güzeldi. Çıplaklıktan aldım sizleri. Nereye götürdüm? Bir bambaşka bir kıyafete bürünmeye, ama bu kıyafet sadece bir dış görünüş değil. Aynı zamanda ruhsal, belki ya dünyaya bakışı ya da belki insanlarla ilişkileri sanırım çok temelden etkileyen bir şey. Her şey bir yana, kellik bir yana dedik. Kellik. Doğru söyleyeyim, sonra Türkçe uzmanlarından, gönüllülerinden bir azarı işitmeyeyim. Her şey bir yana, kellik bir yana diyorum ve yeniden görüşünceye kadar sağlıkla, esenliklerle kalın diliyorum.